Köpeklerin 30 bin yıllık bir evcilleştirme hikayesi var. İnsanlar onları ava götürdü, sürüleri otlattı, savaşlarda kullandı. Peki ya kediler? Kediler için durum çok farklı. İşte çarpıcı gerçek. Kedileri insanlar evcilleştirmedi. Kediler kendilerini evcilleştirdi. Peki bu nasıl oldu? Neden kediler köpekler gibi itaatkar değil ve neden hala bazen vahşi davranıyorlar? Bu belgeselde kedilerin insanlaşma hikayesini en güncel bilimsel araştırmalarla anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Kediler kendilerini evcilleştirdi cümlesi kulağa çok ilginç geliyor. Ama bilim insanları tam olarak bunu söylüyor. Oxford Üniversitesi'nden evrim biyoloğu Greger Larson, kedilere yarı evcil demek haksızlık. Evimde 2 kedim var ve onlar yeryüzündeki herhangi bir hayvan kadar evcil diyor. Peki bu nasıl oldu? Cevap yaklaşık 10 bin yıl öncesine, insanlığın en büyük devrimlerinden birine dayanıyor. Tarım devrimi. İnsanlar toprağı ekip biçmeye, tahıl depolamaya başladı. Bu devasa tahıl ambarları fareler için dev bir açık büfeydi. Fareler geldi ve farelerin peşinden de onları yiyen vahşi kediler geldi. İşte kedi ile insanın ilk karşılaşması böyle oldu. İnsanlar kedileri eve davet etmedi. Kediler farelerin peşinden gelerek insan yerleşimlerine adım attı. Şimdi şu kritik farkı anlamalısınız. Köpekler insanlar tarafından ava yardım etmeleri için bilinçli olarak seçilip yetiştirildi. Kediler ise sadece oradaydılar. Roma Üniversitesi'nden paleogenetikçi Claudio Ottoni, insanların kedileri alıp kafeslere koymasıyla olmadı bu, kendi kendilerine oldu diyor. Yani kediler insanların onları davet etmesini beklemedi, kendi çıkarları için geldiler. Farelerle dolu tahıl ambarları onlar için bir cennetti. Ve insanlar da bu durumdan memnundu. Çünkü kediler mahsullerini kemirgenlerden koruyordu. Bu biyolojide kommensal evcilleştirme olarak adlandırılır. Latince commensa yani aynı sofrayı paylaşan anlamına gelir. İnsan ve kedi aynı sofrayı paylaştı ama kimse kimseyi zorlamadı. Peki bu ortak yaşamın en eski kanıtı nerede bulundu? 2004 yılında Kıbrıs'ta Shilouro-Kambos adlı bir arkeolojik alanda. Bir insan mezarında iskeletin yanında kıvrılmış halde yatan bir kedi iskeleti bulundu. Bu kedi 9500 yıl önce yaşamıştı ve bir insanla birlikte gömülmüştü. Bu, insan ile kedi arasındaki bağın ne kadar eski olduğunu gösteren en güçlü kanıt. Bir insan kedisini yanına gömmüştü. Bu sadece fare kovucu olmanın ötesinde bir ilişkiydi. Peki bu kedi bugünkü ev kedilerinin atası mıydı? Bilim insanları uzun süre öyle düşündü. Ama yeni araştırmalar çok daha şaşırtıcı bir hikaye ortaya çıkardı. İşte bu noktada her şey değişiyor. Çünkü 2025 yılında yayınlanan yepyeni bir araştırma, kedilerin evcilleşme tarihini yeniden yazdı. Bilim insanları 225 antik kedi kalıntısından DNA topladı. 10 bin yıllık bir zaman dilimini taradılar ve buldukları şey herkesi şaşırttı. Daha önceki araştırmalar ev kedilerinin 6 bin yıl önce Orta Doğu'dan Avrupa'ya yayıldığını söylüyordu. Ama yeni genom analizleri bunun yanlış olduğunu gösterdi. Avrupa'da M.Ö. 2000'li yıllardan kalma kedi kalıntılarının neredeyse tamamı aslında evcil kedi değil, Avrupa yaban kedisi çıktı. Peki ev kedileri Avrupa'ya ne zaman geldi? Cevap sadece 2000 yıl önce. Yani Romalılar döneminde. Evet, doğru duydunuz. Kediler köpeklerden çok daha geç insanlarla birlikte dünyaya yayıldı. Romalılar gemilerine kedi alıp fareleri kontrol etmek için onları yanlarında götürdü. Ve böylece kediler Avrupa'yı fethetti. Peki kediler bu 10 bin yıllık yolculukta genetik olarak değişti mi? Cevap, evet ama sandığınızdan daha az.
2014 yılında yayınlanan bir araştırma, evcil kedilerle vahşi atalar arasında tam 13 gen farkı olduğunu ortaya çıkardı. Sadece 13 gen. Bu genlerden bazıları işitme ve görme ile ilgili, bazıları yağ metabolizmasıyla. Ama en ilginç olanları beynin korku ve öğrenme merkezleriyle bağlantılı. Yani kediler insanlara yaklaşırken korkularını yenmeyi öğrendi ve ödül olarak yiyecek bulacaklarını fark etti. Ama işin en çarpıcı kısmı şu: araştırmacılar bu genlerden bazılarının insanlarda da bulunduğunu keşfetti. Aynı genler insan beyninin sosyal etkileşim kurmasını sağlıyor. Yani kediler ve insanlar paralel şekilde evrimleşmiş olabilir. Texas A&M Üniversitesi'nden genetikçi William Murphy, kediler köpekler gibi yoğun bir seçilime uğramadı. Sadece takıldılar ve insanlar onlara tahammül etti diyor. Peki tüm bunlardan sonra neden kediler hala yarı vahşi olarak anılıyor? Neden köpekler gibi itaatkar değiller? Cevap basit. Çünkü hiçbir zaman itaatkar olmaları gerekmedi. Köpekler insanlar tarafından binlerce yıl boyunca belirli görevler için seçilerek yetiştirildi. Av köpekleri, çoban köpekleri, bekçi köpekleri gibi. Her biri belirli bir iş için evrimleşti. Kedilerin tek bir işi vardı: fare yakalamak. Ve bunun için itaatkar olmaları gerekmiyordu. Sadece orada olmaları yeterliydi. Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kedilerin sahiplerinin sesini tanıdığını ama tepki vermeyi seçmediğini gösterdi. Bu onların asi olduğu anlamına gelmez. Sadece evrimsel olarak böyle programlanmışlardır. Peki bu sizi üzmesin. Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Dr. Kristin Vitale'nin araştırması, kedilerin %65'inin sahiplerine güvenli bağlanma gösterdiğini buldu. Yani kediler tüm bağımsızlıklarına rağmen sizi önemsiyor. Sadece kendi yöntemleriyle. Özetle kediler 10.000 yıl önce farelerin peşinden gelerek insanların yanına yerleşti. Kendi kendilerini evcilleştirdiler. Romalılar sayesinde dünyaya yayıldılar ve genetik olarak sadece 13 farkla vahşi atalarından ayrıldılar. Köpekler gibi itaatkar değiller çünkü hiçbir zaman itaatkar olmaları gerekmedi. Ama bu sizi önemsemedikleri anlamına gelmez. Sadece sevgilerini kendi dillerinde gösteriyorlar. Belki de kedileri bu kadar özel yapan da bu. Ne tamamen vahşi, ne tamamen evcil. İkisinin arasında kendi kurallarıyla yaşayan, sadece gerçekten istediklerinde yanımıza gelen bir dost. Bu belgeseli beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Sizce kediniz sizi ne sanıyor? Bağımsız bir oda arkadaşı mı yoksa ailesi mi? Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kedilerle kalın, merakla kalın, hoşça kalın.